Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle biraz daha farklı bir konseptle birlikteyiz. Özel gün hazırlığı yapacağız. Bana normalde bu tarz istekler geliyordu. Söz, nişan, doğum günü gibi özel günlerimizde neler hazırlayabiliriz, nasıl sunumlar yapabiliriz, neler ikram edebiliriz diye. Bizim de hazır özel bir günümüz varken hazırlamış olduğum ikramları sizinle paylaşmak istedim. Size fikir olması amacıyla 15-20 kişilik bir hazırlık yaptım. Kullanmış olduğum bütün ürünleri, almış olduğum bütün dekor ürünlerinin linkini aşağıya açıklama kısmına ekleyeceğim. İhtiyacınız varsa siz de oradan bakarak alabilirsiniz. Şimdi ilk olarak frambuazlı ve damla sakızlı sütlü bir tatlı yapacağız. Tatlıya geçmeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben genellikle bu tarz özel günlerde küçük plexi kaplar kullanıyorum. Hem sunumda çok şık duruyor hem de israf olmamış oluyor. Genellikle en küçük boylarını kullanıyorum. Mesela bu tatlı yapacağım kap 50 cc, yani çok küçük. Bu da yine bakın küçük bir kap. Çeşidi fazla tutuyorum ama hepsini küçük kaplarda yaptığım için dediğim gibi yiyecek israfı olmamış oluyor. Bu kaplar genellikle tek kullanımlık olarak geçiyor ama ben her zaman makinede yıkayıp tekrar kullanıyorum. Şimdiye kadar herhangi bir sorun yaşamadım. Bunların linkini de aşağıya ekleyeceğim. İhtiyacınız varsa alabilirsiniz. 3 su bardağı sütü tencereye ekliyorum. Daha sonra üzerine yarım su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta, bir tane de yumurta sarısı ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Kısık ateşte kaynayıp koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirdim. 1 paket vanilya, 4 parça da damla sakızı kullanacağım. Damla sakızınız yoksa alternatif olarak beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Damla sakızı eriyene kadar karıştırıyorum. Hazırlamış olduğum kremayı hamur porsiyonlayıcıya ekliyorum. Kaplar çok küçük olduğu için bu şekilde koymak çok daha rahat oluyor. Görmüş olduğunuz gibi küçük. Zaten 3 su bardağı sütten 16 tane çıktı. Şimdi üzerine meyveli sos yapacağız. Bir kase frambuazın üzerine 3 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı da su ekledim. Karıştırıyorum. Rondodan geçirmedim. Frambuaz zaten kendi ezildiği için bu şekilde tel çırpıcıyla karıştırarak pişiriyorum. Kendi zaten püre haline geliyor. Kaynayıp koyulaştıktan sonra bir paket vanilya ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Elinizde hangi meyve varsa onunla da yapabilirsiniz. Şeftali olur, çilek olur. İstediğiniz meyveyle hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğum sosu tatlıların üzerine eşit miktarda döküyorum. Birer tane frambuaz ekliyorum. Frambuazları eklemeden önce jöleye batırıyorum. Pakmayanın kullanıma hazır sade jölesi var. Ona batırıp koyuyorum. En son biraz da fıstık ekleyerek bitiriyorum. Şimdi limonlu porsiyonlu cheesecake'ler yapacağız. Bir paket pötibör bisküviyi rondoda çektim. Üzerine 50 gram eritmiş olduğum tereyağını ekliyorum. İkisini karıştırıyorum. Kelepçeli kalıbın tabanına ekliyorum. Kaşıkla biraz yaydıktan sonra bardakla bastırıyorum. 800 gram labneyi karıştırma kabının içerisine ekliyorum. 1 su bardağı toz şeker ekleyip karıştırıyorum. 1 kutu krema ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Şimdi yumurtaları ekleyeceğiz ama yumurtaları eklerken birden eklemiyoruz. İlk olarak birinci yumurtayı ekledim, karıştırdım. Şimdi ikinci yumurtayı ekledim. Tamamen karıştıktan sonra üçüncü yumurtayı ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Bu şekilde teker teker ekliyoruz. 2 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ekledim. Son olarak da 1 paket vanilya ekliyorum. Hazırlamış olduğum karışımı bisküvilerin üzerine koyuyorum. Cheesecake'in çatlamaması için tepsinin içine sıcak su ekliyorum. Buhar olduğu zaman çatlama yapmıyor. 170 derece fırında 45 dakika pişirdim. Görmüş olduğunuz gibi hiç çatlamadı. Şimdi üzerine limon sosu ekliyorum. Tarifini aşağıya detaylı olarak ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Sosu ekledikten sonra bir gece boyunca buzdolabında beklettim. Şimdi kalıptan çıkartıyorum.
ve küçük küçük kesiyorum. Bu tarz küçük sunumlar masada gerçekten çok şık duruyor. Üzerlerine benmari usulü eritmiş olduğum beyaz çikolatadan sıkıyorum. Burada süslemesi tamamen size kalmış. Böyle sade de bırakabilirsiniz ya da üzerine limon dilimi de koyabilirsiniz. Ben bu şekilde beyaz çikolata ve çilek kullandım. Son olarak kenarlarına birer dilim çilek ekleyerek bunu da bitiriyorum. Şimdi cupcake yapacağız. 2 tane yumurta ve yarım su bardağı toz şekeri mikserin yüksek devrinde karışımın rengi açılana kadar çırpıyorum. Yarım su bardağı sıvı yağ, yarım su bardağı süt, 1 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya ve 1 paket de kabartma tozu ekleyerek tekrardan çırpıyorum. Pet kapsül kullanacağım. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da çok küçük boydalar. Hamur dağıtıcıyla yine yarısına kadar dolduruyorum. Önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında 20 dakika pişirdim. Soğuduktan sonra bıçak yardımıyla içlerini oyuyorum. Burada içerisine istediğiniz sosu, kremayı ya da marmelatı kullanabilirsiniz. Bende bisküvi ezmesi vardı, onunla dolduruyorum. Az önce kesmiş olduğum kekleri de tekrardan üzerine kapatıyorum. Üzerine krema olarak Dr. Oetker'in vanilyalı pasta kremasını kullandım. Normalde 1,5 su bardağı soğuk süt ve 25 gram margarinle çırpılması gerektiği yazıyor. Ben sadece 1 su bardağı soğuk sütle çırpıyorum. Siz de öyle yaparsanız eğer bu şekilde yoğun kıvamlı, çok güzel şekil alan bir kremanız olur. Üzerlerine şeker hamurundan hazırlamış olduğum dekorları da koyuyorum. Bazılarına da Arjantin şekeri ekliyorum. Bu gümüş rengi boncuk gibi olan şekerler Arjantin şekeri olarak geçiyor. Konsepte uygun olması amacıyla mavi ve gümüş rengi şekerler kullandım. Bitmiş hali bu şekilde. Pastayı detaylı olarak çekmedim. Kanalımda zaten birçok pasta videosu var. Buraya bir yere pandispanya ya da farklı bir pasta tarifini ekleyeceğim. İzlemek isterseniz oradan bakabilirsiniz. Sadece kaplamasını ve üstüne krema sıkmamı çektim. Size de fikir olması amacıyla. Burada kullanmış olduğum duyu ve sıkma poşetlerini de detaylı olarak aşağıya bırakacağım. Oradan siz de bakabilirsiniz numaralarına. Üzerine bu şekilde gelişigüzel kremayı sıkıyorum. Burada da yine Dr. Oetker'in vanilyalı pasta kremasını kullandım. Normalde çikolatalı bir pasta hazırladım ama dışının mavi olmasını istediğim için vanilyalı pasta kremasına 2-3 damla kadar mavi gıda boyası ekledim. Sıvı gıda boyası. Onunla renklendirip kaplamasını yaptım. Şimdi tuzlu ikramlık olarak ilk olarak sosyete mantısı yapacağız. Kıymalı börek aslında. Bir tane soğan, 3-4 tane yeşil biber, bir tane kapya biberi küçük küçük doğradım. Tavanın içerisine aldım, biraz sıvı yağ ekledim. Sebzeler iyice yumuşayana kadar kavuruyorum. ...300 gram kıyma ekliyorum. Tekrardan kavuruyorum. İki tatlı kaşığı dolu dolu kırmızı toz biber ekleyeceğim. Bu tarz sotelerde salça kullanmıyorum. Onun yerine kırmızı toz biber kullanıyorum. Bir tane kabukları soyulmuş ve küçük doğranmış domatesi de ekliyorum. Tuz ve karabiber ekledikten sonra karıştırıp bitiriyorum. Yufkaları bu şekilde üçgen kesmiştim.
Kıymalı harçtan biraz ekliyorum. Sarıyorum ve gül şekli veriyorum. Şimdi diğerlerini de hemen hızlı yapalım. Bu böreğin üzerine pişirirken yumurta sarısı sürmüyorum. Sadece eritilmiş tereyağı sürüyorum. O şekilde kızartıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Börekleri şimdi pişirmeyeceğim. Bu şekilde tepsiye diziyorum. Yağlı kağıt koydum. İkinci katı da diziyorum. Güzelce streçleyeceğim. Buzdolabına kaldıracağım. Misafirlerim gelmeden biraz önce pişireceğim ki sıcak sıcak ikram edeyim. Siz de isterseniz bir gün önceden bu şekilde hazırlayıp streçleyip buzdolabına kaldırıp ertesi gün üzerine tereyağını sürüp pişirebilirsiniz. 200 derece fırında eritilmiş tereyağı sürerek pişirdim. Çok güzel kızardı. Çıtır çıtır oldu. Servis tabağına aldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt ekliyorum. Ve son olarak da tereyağında kırmızı toz biber yakmıştım. Onu da ekleyerek bitiriyorum. Şimdi içli köfte yapacağız. Normalde 2 tane kıymalı şey tercih etmiyorum, kıymalı yiyecek, ama misafirlerim çok sevdiği için ikisini de o yüzden yapmak istedim. 2 tane soğanı küp küp doğradım. Üzerine sıvı yağ ekliyorum. Soğanlar iyice yumuşayana kadar kavuruyorum. ...400 gram kıyma ekliyorum. Kavuruyorum. Kırmızı toz biber, pul biber, karabiber, kimyon ve tuz ekledim. Tekrardan kavuruyorum. Bir kase ceviz ekledim. Soğuduktan sonra da yarım bağ kadar kıyılmış maydanoz ekliyorum. Şimdi hamurunu yapacağız. 2 su bardağı ince bulgur, 1 su bardağı irmiği bir kaba koydum. Biraz karıştırıyorum. 3 su bardağı sıcak su ekliyorum. Üzerini bir örtüyle kapatıp bulgurların şişmesini bekliyorum. Şiştikten sonra tuz, karabiber, pul biber, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 çay bardağı un ve 1 tane yumurta ekliyorum. 10 dakika kadar makinede yoğurdum. 10 dakikada elde yoğurdum. Eğer iyice yoğurursanız hamurunuzda herhangi bir çatlama olmaz. Ben makineden sonra mutlaka elde de yoğuruyorum. Kıvamı daha güzel oluyor. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve inceltebildiğim kadar inceltiyorum. Daha sonra kıymalı harçtan ekliyorum. Ve kapatıyorum. Bizde çok fazla içli köfte kültürü yok aslında. Ben içli köfteyi evlendikten sonra yapmaya başladım. O yüzden çok fazla iddialı değilim içli köftede, ama en azından bize yetecek kadar yapabiliyorum yani. İçli köfteleri normalde biraz daha büyük yapıyorum ama bu sefer küçük küçük porsiyonladım. Yaklaşık 20-25 tane çıktı. İçli köfteleri kızarttım. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir şekilde çatlama olmadı. Şimdi üzerlerine birer tane limon ekliyorum. Birer tane de kürdan takıp bunun da sunumunu bu şekilde bitiriyorum. Şimdi yoğurtlu tavuk salatası yapacağız. Çok lezzetli bir salata oluyor. Tavuk seviyorsanız eğer bunu mutlaka deneyin. 1 kase göbek marul, 1 kase mısır, 1 kase kornişon turşu ve yarım bağ kıyılmış dereotunu bir kaseye ekledim. Üzerine 400 gram didiklenmiş, haşlanmış tavuğu da ekliyorum. Bol bol yoğurt ekliyorum. Süzme yoğurt ve normal yoğurt karışık olarak kullandım. İsterseniz sadece normal yoğurtla da yapabilirsiniz. Daha sonra mayonez ekliyorum. Bunu yine size kalmış, ne kadar koymak istediğiniz. Son olarak tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. Hepsi bu kadar. Çok basit, çok lezzetli bir salata. Bu salatayı da yine plexi kaplarda servis ediyorum. Üzerlerine birer tane salatalık koyuyorum.
Şimdi kullanmış olduğum dekorları göstereceğim. Bu şekilde bir balon çemberi yaptık. Çemberi internetten aldık, Trendyol'dan. Daha sonra bu şekilde metalik balonlar aldık, şişirdik ve balon zinciri yaptık. Balon zinciri dediğim şey bu şekilde şeffaf bir bant. Üzerinde delikler var. Balonları şişirdikten sonra deliklere geçiriyorsunuz. Siz geçirdikçe zinciri zaten kendiliğinden oluşmaya başlıyor. Bunların da yine linkini aşağıya açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. İstediğiniz yoğunlukta balon zincirini oluşturduktan sonra çembere doluyorsunuz. Hepsi bu kadar. Çok kolay ama çok güzel gözüken bir dekor oluyor gerçekten. Fiyatı da gayet uyguna geliyor. Şimdi isimli kutu yapacağız. Bu kutular Instagram'da paylaştığımda çok fazla sorulmuştu. Kutuları bu şekilde tek tek alıyorsunuz. İçerisinde harf ve balonu ile birlikte geliyor. Kutuyu oluşturduktan sonra, yaptıktan sonra harfi üzerine yapıştırıyorum. İçine de balonları koyuyorum. Normalde içine gelen balonlar pembe maviydi. Ben onları kullanmadım. Onun yerine küçük metalik balonlar almıştım. Onları kullandım. Hepsi bittikten sonra kutuları üst üste koyuyoruz. Biz Kerem yazdık. 5 harf. 5 harften fazlası biraz sıkıntı olabilir. Üst üste dururken devrilebilir yani 5'ten sonrası. O yüzden 4-5 harfe kadar sıkıntı yok. Ama dediğim gibi 5 harften uzunsa tavsiye etmem. Perdeye asmak için bu şekilde saçaklı bir led aldık. Bu şekilde powerbank'e taktım. Farklı modları var. Çok şık duruyor. Gerçekten ambiyansı bir anda değiştiren çok güzel bir ürün. Şimdi göstereceğim detaylı olarak. Bu tarz özel günlerinizde alabilirsiniz. Her zaman kullanabilirsiniz. Perdeye tutturduk. Açtıktan sonra bu şekilde dediğim gibi farklı modları da var. Işık kapanınca çok daha güzel gözüküyor. Çok şık duruyor. Bunun da linkini aşağıya ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Masada dekor olarak kullanmak için, aynı zamanda gelen misafirlere giderken ikram etmek için bu şekilde badem drajeler almıştım. Konsept rengine uygun olarak mavi ve beyaz kullandım. Diğer fanusun içine çikolata koydum. En küçüğünün içine de yine hazırlamış olduğum bezelerden koyuyorum. Misafirlerim giderken küçük keseler almıştım. Keselere bu çikolatalardan ve bademlerden doldurup ikram ettim. Çok güzel oldu. Yine bunlar da hiç kalmadı. Hem de masada şık bir görüntü oluşturdu. Ve bütün çeşitlerimin, masamın bitmiş hali bu şekilde. Sebillerin içerisinde limonata ve karadut suyu var. Masada ekstra olarak sarma, patatesli börek ve önceden yapıp buzluğa atmış olduğum makaronlarım var. Kanalda detaylı makaron videom da var bu arada. İsterseniz oradan bakabilirsiniz. Hazırlamış olduğum tüm ikramlar bu şekilde. Umarım sizlere de özel günlerinizde fikir olur. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Benden istediğiniz farklı konseptli videolar varsa onları da yine yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.